Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 37, Kuala Lumpur, Malezya. Bugün gün dün gece gelmiş olduğum ve paylaşımlı bir odada kaldığım bu gökdelende başladı. Epey görkemli ve şaşalı bir yer. Birazdan fiyatı duyunca şaşıracağınızı düşünüyorum. Bugün böyle bir hosteldeyim. İşte gece 12'yi biraz geçiyordu vardım. Geceliğine 41 ringgit verdim. Burası herhalde 48 katlı bir yer diye biliyorum. Buranın 47. katında yüzme havuzu vardı. Şöyle gözüküyor. Kısa bir gökdelen turuna çıkarayım size. Burası aslında 37 katlı ve bahsettiğim bu havuz da 37. katta yer alıyor. Manzaradan da öngörebileceğiniz üzere Kuala Lumpur'da birçok gökdelen yer alıyor. Malezya'nın başkenti olan bu şehirde boyu 150 metreye aşan 190'dan fazla bina bulunuyor. Bu içinde bulunduğum bina 120-130 metrelik boyuyla neredeyse yanlarında kısa kalıyor. Ve bunlardan en yüksek olanı 179 metrelik boyu ve 118 katıyla Merdeka 118. Kendisi aynı zamanda dünya üzerinde bulunan en yüksek ikinci gökdelen. Şimdi taksiye bindik. Yeni arkadaşımın evine geldik. Çantamı ona bırakacağım. Balkonda tanıştık kendisiyle. So are they for the Chinese New Year? One good part of Malaysia is they celebrate all the. So is it like So we are on 21st floor? Yeah. 41st. Oh my god. What you see there is the station, train station. Yeah, this one, right? So we are going there. Wanna say hi? Hello. Hi. Yeni arkadaşım Div'le öğlen yemeğine gidiyoruz şimdi. Kendisi Hint asıllı, son birkaç yıldır Kuala Lumpur'da yaşayıp çalışıyormuş. Yemek için Michelin seçkisinde yer alan ve Güneybatı Hindistan yemeklerinde uzmanlaşmış bu yere geldik. Her şey lezizdi. Ardından biraz şehri keşfettikten sonra binaya geri döndük. Bu rezidans 55 katlı ve bir gökyüzü havuzu da bulunuyor. Biraz havanın serinlemesini bekledik derken akşam yemeği vakti geldi ve bu sefer de Kuzey Hindistan yemeklerini deneyebileceğim bir restorana geldik. Div çok misafirperverdi gerçekten. Yine 4-5 çeşit yemekle donattı masayı. Aralarından en ilgi çekici olansa solda resmini gördüğünüz panipuri'ydi. Önce nasıl hazırlandığını ve içinde neler olduğunu öğreniyorum. Sonra ise ben deniyorum. Said it's a potato, right? Okay. So this is pani and this is puri. This is puri and this is pani. Okay. So just now, if you give full inside, yeah. You like it? You like it? It's good. I like it, yeah. Now you, it's you want water? It's spicy. Oh, No, it's not too much. It's so. you make now one. You can make one. Yeah. So what? You can use your fingers also, like sender. Yeah. You can break. Yeah. Right. Part that's the broken should be. Inside. Yeah. Yeah. Correct. Is it enough? No. More. It's enough. Correct. That's enough. So first potato. First potato. And you can fill it with pani. Yeah, and now our vada pav also is here. Yeah. There's more. I feel like a queen. Öyle böyle derken akşam 8 oldu. Hava karardı. Ben de çantamı almaya geldim. Buradan sonrası bir hostele geçiyorum gece kalmak için.
Pek beton ve büyük şehir hayranı değilimdir ama 41. kattan böyle bir manzaraya bakmak hem gündüz hem gece gerçekten etkileyici ve benim için tek seferlik bir deneyimdi. Gitme vakti gelince dev kalan yemekleri de paket yapıp yanıma verdi. Böyle bir asansör fotoğrafım var. Ardındansa taksiyle hostele geçtim. Böyle 4 kişilik bir odada kaldım üst katta. Pek iyi bir hostel değildi ve aynı gün hem en lüksü hem de en aşağıyı deneyimlemiş gibi hissettim. Böyle mutfak kısmı vardı ama o da çok pis ve dağınıktı. Terlik giymek de yasak olduğu için çıplak ayakla böyle ıslak yerlere basmak gerekiyordu. Gerçekten çok zorlayıcıydı. Derken gün bitti. Gün 38, Kuala Lumpur, Malezya. Bugün 26'sı. Yarın sabah 6'da uçuşum. Yani az kaldı, saat 3'e geliyor. Bugün pek bir şey yapmadım. Dinlendim, yoruldu. Dün çünkü. Birçok gezginin de uğrak noktası olan Batı Caves'e gidiyorum. Asya'ya ilginiz varsa gördüğünüzde tanıdık gelecektir. Çok da yakın değil aslında. 1,5 saat uzaktan bir metro, bir de otobüsü binince gidiliyor gibi gördüm. Otobüste geç saate kadar da varmış. 4,5'u bulur ben gidene kadar herhalde. Bir de şimdi bilmiyorum. Alıyorum. Şeydeyim. Dün akşamdan sonra hostele geldi. Sağdaydı. Ne diyordum ben? İşte öyle. Benim de bu hosteldeki rezervasyonum aslında tek gecelikti. Bu gece de kalmayacağım, havalimanında olacağım için genelde rezervasyon yaptırmıyorum bu gibi durumlarda. Ama hostelden çıkış saati 12 ve öğlen 12'den sonra gece 4'e kadar çok uzun bir zaman var. Her ne kadar düşük bütçeyle seyahat ediyor olsam da günler geçtikçe biraz daha yoruluyorum ve havalimanı köşelerinde uyumaya çalışarak geçecek saatler gözümde çok büyüyor. Öğreniyorum diyebiliriz. Geç saat uçuşlarında bir de havalimanına gitme meselesi var tabii. İyi gidiyor şu an. Akşam yine uzanırım. Toplu taşıma da belli bir saatte bitiyormuş. 4'te oraya varabilir miyim dedim ama mümkün değil gibi. Yani 12'de gitmek lazım gibi. Ya da bakacağım başka servis gibi bir şey var mı Google Map'te gözükmeyen ya da işte taksi gibi bir şey çağırsam ne kadar tutuyor diye. Ona göre karar vereceğim. Ters yöne binmişim. Doğru gibi gözüküyordu sanki hesaplamalarıma göre ama bir de karşıdan binelim, bakalım gidecekmiz. Güzeldi ya bu arada metro yolculuğu, yani içindeki insanlar da çeşitliydi. Şimdi şu makinelerde denedim. Yine para yükleyemedim. Şuradaki bilgilendirmeye sordum. Ona verdim kartı. O yükledi. 10 ringgit verdim. 10 ringgit yükledi içine. Çünkü çıkarken 5 küsur almıştı sanki. Metroya girerken 1.70 mi ne iade etti sanki. Şuradan girip çıktım. Çıkarken de okutmak gerekiyor kartı. Şimdi yolumu şaşırmayıp otobüsümü bulmam lazım. Galiba şu karşıdan gideceğim. Ama kamerayı kapatıp metrodan çıktım, buradan karşıdan karşıya geçtim. Böyle şurada gözüküyor. Sanki iyice solda gözüküyor. Durağının olduğunu gösteren yere. Ama pek otobüs durağı yok gibi. Bunlar 373 gözüküyor. Bir dükkanı sordum, orada bus station burası diye hemen önünde gösteren noktaya. Ama işte oradaydım, biraz daha sağda buradaymış. Mantıklı. Hem bekleyen insanlar var hem oturma yeri var gibi. Düşünümden daha uzun sürüyor. Yani daha doğrusu düşünümden daha uzun sürmüyor. Ben hep Google Map'in göstereceği zamanda gidebileceğimi düşünüyorum. Ama yanlış otobüse biniyorum. Ters yöne biniyorum ve daha uzun sürüyor genelde. Ama yapacak bir şey yok. Check-in yaptım. O yüzden de biraz oyalandım. Gideyim gelin. Vaktim hiç olmuyor. Geri dönerim. Ama giderim gibi şu an için. Şimdi geldim gibi.
şuraya bastık. Şuraya gelmişti, şuraya bastık. 3 ringgit aldı. Gitsin diye de söyledim, oraya gidiyormuş. Geç oluyor saat ama yola çıktık. Ben de indim, bayağı kişi de indi otobüsten. Burada öndekine de basabilirsin. Herhalde kapının yanında da var. Çıkarken de basıyorsun. Ben işte başta 3 şey yazmıştı ya. İnerken 2.50 geri verdi galiba. Bir grup var, onlar katılacağım peşine. Burada dedi aslında benim adında mağarada olan durak bir sonraki duraktı. Ben baktım o durakta yakınmıştı. Daha sonra dememiştim. Şoför burası dedi. İşte var bir tek. Ben buraya gelirken için haritamı açtım. Okey, perfect. Google Maps'ten takip ettim konumunda. Şimdi nasıl döneceğim olayı var. Çünkü bizimkinin tam karşıtı yönde vardır durak diye düşünüyordum ama tek yön bir yerdeyim sanırım. Bilmiyorum. Çünkü hemen karşıda herhangi bir şey göremiyorum. Onların mağaraya gitsin neden düşündüm bilmiyorum. Henüz haritaya bile bakmadım. Gerçekten insanların mağaraya gittiğine inandım ve onları takip ediyorum şu an. Sonra neden kayboldum acaba? Neyse, şurada herhalde. Bayağı sanayinin yanından geçiyoruz. Şimdi bir 173 gidiyor, tamam mı? Bu benim dönerken bineceğim yön. Bakacağım nerede duracak. Orada hakikaten mağaraya gidiyorlarmış galiba. Doğru takip etmişim orada. Çözdük ve tamam şimdi ondan sonra. Zaten kulağımda da sinirlerim bozuldu. Ne çalıyor? Neyse gidelim. Yeter gülüm. Batu Caves, Batu mağaraları, Kuala Lumpur'un hatta Malezya'nın en simgesel yerlerinden biri. Mağaraları oluşturan kireç tepelerinin yaklaşık 400 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Mağaralar yüzyıllardır yerel halk tarafından biliniyor olsa da 1890'larda bir ibadethane haline getiriliyor ve Hindistan dışında yer alan en önemli Hindu tapınaklarından biri. Aynı zamanda burayı Hinduların hacca gelir gibi ziyaret ettikleri bir yer olarak da düşünebilirsiniz. Video boyunca sıklıkla göreceğiniz ve benim de hayatımda ilk defa bu kadar yakından gördüğüm maymunlar makak türü, uzun kuyruklu makak maymunları. Gördüm şu an. Maymun gördüm ve onlara doğru yaklaşıyorum. Hiç bu kadar yakın olmamıştım. Şimdi hakim olayım üstümdekilere, başımdakilere. İyi maymun, kötü maymun bilemiyorum çünkü. Çok sevimliler ve belki yaklaşmak isteyebilirsiniz ama ben mesafenizi korumanızı tavsiye ederim. Çünkü hem hırsız olabilirler hem de ısırabilirler. Ki videonun devamında da göreceksiniz. Şu an ziyaret ettiğim yer ise asıl mağaranın daha kenarında yer alan küçük bir tapınak.
Girişte sizi karşılayan altın sarısı devasa heykel Hindu savaş tanrısı olan Lord Murugan'a ait. Yaklaşık 43 metre yüksekliğinde bu heykel dünyadaki en büyük Lord Murugan heykellerinden biri. Heykelin dış yüzeyi ise altınla kaplı, yani yaklaşık 300 litrelik bir altın boya kullanılmış. Bak maymuna bak. Bana geliyor. Bana geliyor bak. Kalabalık arkadaşım. Gitti gözüm galiba. Yeah. Üstüme takayım kamerayı da. Mağaraya çıkan merdivenler ise bu mağaranın en önemli elementlerinden biri. 272 basamaktan oluşuyor ve merdivenler gerçekten çok dikler. Mağaraya ulaşmak için yapılan bu tırmanış, merdivenler aslında bir noktada ruhani bir yolculuğu temsil ediyor. Yol boyunca bize eşlik eden, bazen uysal, bazen saldırgan olan bu maymunlar da aslında bu yolculuktaki baş etmemiz gereken ve belki uyumla gitmemiz gereken öğeler olarak görünüyor. Gözlüklerinize, poşetlerinize, su şişelerinize dikkat etmelisiniz. Elinde ne gördüyse atlayıp adamın üstüne tırmandı. Maymunlar, güvercinler, tavuklar. Mağaranın içerisinde yer alan son merdivenlere de ulaştık. Genel anlamda gerçekten büyüleyici bir enerjisi var. Eğer yoluna düşerse kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Bu arada başta belirtmeyi unutmuşum ama mağaraya giriş tamamen ücretsiz. Bu kireç taşı mağaralarının 400 milyon yıllık olduğunu düşünmek bile akıl alır gibi değil. Ellerini ve ayaklarını kullanışlarını, kapak açabilişlerini, muz soyuşlarını izlemek gerçekten çok tuhaf geliyor. Herkes emekli olunca gezersiniz diyor ama şu merdivenlerle baş edince insan belki de o kadar da beklememek gerek diye de düşünüyor. Bazı rotaların, bazı seyahatlerin gerçekten fiziksel efor gerektirmesi ve dayanıklılık gerektirmesi tabii ki de bir etken. Ama asıl olarak da karakterinin şekillendiği bu yıllarda dünya görüş kazanmak için muhteşem bir fırsat buralara seyahat etmek. İşte buradan geldim. Mağaradan şimdi otobüs bekliyorum. Başta tedirgin oldum oradaki adamlardan dolayı. Ama iyi gibiler. Fiziksel yorgunluğun üzerine gün batımını izleyerek geçen bir yolculuk her zaman çok iyi hissettiriyor. Bu saatte havalimanına toplu taşıma olmadığı için uygun fiyatlı bir taksiyle gidiyorum. Şimdi indim havalimanında. Geldik sonra. Terminal 2. Saat 6'da bizimki. Kuruyan banttayım. Olay şu ki aşağıdan bırakırken de hakikaten beni yordular yani. Bir de hala ağır aslında, onu fark ettim. Sırt çantam 18 kilo. Bu şu an taşıdığım sarı çantada 4 kilo çıktı. Yani saçma bir saatteyim, doğru düzgün uyumamışım, 22 kilo taşıyorum. Bir de üstümde kalın şey vardı. Onlara terledim, içinde pişiyorum. Ay Müslüman ülkedeyiz. Tişörtümü çıkaramıyorum bir anda, sorun olacak diye. Yoruldum yani. Bir gittim bir yere, self drop yap dedi.
Check-in için gittiğim yer. Okey dedim, yapayım self drop. Gittim, onu hallettim. Check-in numaramı falan buldum. Booking numaramı. İşte travel document gerekiyor. Oradan geri gittim. Bu sefer beni oraya ilk yollayan kadına derdimi anlatmaya çalıştım. O denediniz mi? Sizi onlar mı yolladılar falan filan. Evet dedim, gösteriyorum. Neyse, uzun bir sonra sıra bekledim. Bir grup vardı, bir şeyler vardı. En son verdim. Vizanız dedi. Dedim special passport. Vizaya ihtiyacım yok. Sonra bir supervisor gibi bir şey geldi. Ona konuştum. Okey dedi. Bıraktım çantayı. Şimdi gidiyoruz. Şimdi ben de hatırladığım kadarıyla seçmemiştim koltuk ama cam kenarı şanslıyım. Neyse ki artık tecrübeliyim ve sweatshirt'ümü de getiriyorum. Sıcak ülkede olsam da, şu terliklerimde olsam da. Çünkü uçaklar ve havalimanları soğuk oluyor. Bu havalimanı o kadar dondurucu değildi. Hatta sıcakladım bile dediğim gibi. Ama uçağın içi epey soğuk. Buhar veriyorlar. Bunlar da açık mutfakta. Hadi bakalım, iyi yolculuklar bana şimdi. Yine sordular vizen nerede diye, dedim bu special passport. I don't need a visa. Bir numarayı yazdı eline, yolladı beni. Bakalım. Önemli olan, şimdi ülkeden çıkıyorum, burada bir sorun değil. Önemli olan Vietnam'a girerken sorun yaşamamak. Gelecek bölümde Vietnam'ın başkenti olan Hanoi şehrini keşfedeceğiz. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. İnsanlar üst üste herkes kıyafetiyle girmiş. Bağıranlar, boğulanlar, orada kameraya çekenler. Memleketimi hatırlattı. Homesick olmuyorum. Güzel manzarası olan güzel bir havuz. Ama sonuç olarak o kadar da çekici gelmemeye başlıyor. Çünkü yanında birileri ağlarken, bağırırken, birbirini ittirirken ben anın tadını çıkaramıyorum. Neden açtım ki ben bu konuyu sabah sabah? Çok güzel pazarlanan bir şey. Şimdi burada ondan da emin olamıyorum. Bak geldim, bak görüyorsun ortalığı. Müthiş bir gökdelendeyiz. Geldim eve, bakıyorum ayakkabılarımı çıkarayım mı diyor. Ya böyle ayakkabılığına oradan bir tane hemen siyah böcek yürüdü.